Herkese yeniden merhaba dostlar. Hatırlarsanız ilk bölümde hepimizin korkulu rüyası olan o içtimalardan, alev alev yanan kalelerden ve gözümüz gibi baktığımız T4 ve T5 askerlerimizin nasıl saniyeler içinde buharlaştığından bahsetmiştik. Allah! Yanıyor! Ay! Ateş! Kalemizi ayakta tutacak o altın oranı verdik. Etten duvarımızı nasıl öreceğimizi anlattık. İşte bu hafta Lords Mobile'da o çok güvendiğiniz kalenizi gerçekten aşılmaz bir çelik kasaya dönüştürecek asıl sihrin mutfağına giriyoruz. Benim askerim tam ama neden hala yanıyorum? Diyenlerin derdine derman olacak. Düşmana saldırdığına bin pişman edip saç baş yoldurtacak yoldaş kombinasyonlarını ve duvarınızda adeta birer kalkan gibi duracak hayat kurtaran kahraman seçimlerini masaya yatırıyoruz. Yanlış bir kahraman dizilimiyle o kusursuz sandığınız savunmanın nasıl tekte çöktüğünü, doğru bir yoldaş kombosuyla ise sizden 2 kat güçlü bir içtimayı nasıl duvara toslatacağınızı tüm çıplaklığıyla göreceksiniz. Kahvelerinizi alın çünkü savaş alanında mazeretlere yer yok. Sadece doğru taktikler var. Hazırsanız asıl strateji savaşlarına başlıyoruz. Şimdi lafı hiç uzatmadan direkt asıl konuya, yani duvarınızın arkasındaki o kemik kadroya dalıyoruz. Daha önceki istasyon rehberimizi izleyenler hatırlayacaktır. Orada bir bonus güç sıralamasından bahsetmiş ve işin matematiğini anlatmıştık. İşte o matematiğe dayanarak benim kendi kalemi savunurken kullandığım, güvendiğim o meşhur beşli kahraman grubum şu şekilde: Gül Şövalyesi, Bekçi, Kar Kraliçesi, Işık Çocuğu ve İblis Avcısı. Bu beşli kalenizi bir beton yığınına çeviren temel direklerdir. Ama durun, burada çok kritik bir parantez açmak istiyorum. Çoğu oyuncunun kafasını kurcalayan o meşhur soru: hocam, Kar Kraliçesi yerine bombacı goblin kullansak olmaz mı? Olur dostlar. İsterseniz Kar Kraliçesini yedeğe çekip bombacı goblini sahaya sürebilirsiniz. Ancak bu takası yaparken neyden vazgeçtiğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Kar Kraliçesini çıkardığınız an o altın değerindeki %50 menzilli CP'sine veda etmiş olursunuz. Peki bu takası ne zaman yapmalısınız? İşin püf noktası işte burası. Eğer düşmanın üzerinize süvari ağırlıklı bir içtimayla geldiğini görüyorsanız veya menzilli gibi kıran kırana bir cephe savaşına tutuştuysanız, o Kar Kraliçesi duvarınızda kalmalı. O verdiği ekstra canla ordunuzu ayakta tutar ve sizi bir adım öne geçirir. Ama eğer karşınızdaki düşman ben sana karışık içtima atıyorum diyorsa, işte o zaman işler değişir. Bombacı Goblin'in o bütün orduya verdiği genel saldırı bonusu karışık içtimalara karşı inanılmaz iş yapar. Yani o ordu saldırısı bonusunu karışık saldırılarda asla göz ardı etmeyin. Kısacası dostlar, ezbere oynamıyoruz. Düşmanın neyle geldiğini okuyup ona göre kartlarımızı oynuyoruz. Kahramanları hallettik. Duvarımızın kemik kadrosunu kurduk. Peki bitti mi? Tabii ki hayır. Şimdi geldik kalenizin asıl gizli silahlarına. Yani yoldaşlara. Burada matematiği çok iyi yapmamız lazım dostlar. İlk bölümde anlattığımız o altın oranı hatırlayın. 3 birimden 10'ar milyon T2 ve 3 birimden 2'şer milyon T4 bastığımızda toplamda 36 milyonluk devasa bir orduya ulaşıyorduk. Hatta ben işimi şansa bırakmam deyip üzerine 2'şer milyon daha T2 veya T4 eklediğimiz senaryoda bu sayı 42 milyona kadar çıkıyor. İşte tam da bu devasa rakamlardan hareketle duvarımıza seçeceğimiz yoldaşların çok ama çok az yüzdelik ölüm gerektiren, hatta mümkünse hiçbir ölüm gerektirmeyen, savaşa anında etki eden yoldaşlar olması şart. Eğer ezbere gidip o yeteneğinin tetiklenmesi için birliklerin %10 ölüm gereken yoldaşları kullanırsanız ne olur? Matematik basit. 40 milyon askerin %10'u demek, bir yoldaşın uyanması için minimum 4 milyon civarı asker kaybetmek zorunda kalmanız demektir. Dostlar, açık konuşalım. Bir yoldaş büyü atacak diye 4 milyon askerinizi feda ediyorsanız o savaşı zaten doğrudan kaybetmişsiniz demektir. O saatten sonra o yoldaş alev de atsa, yıldırım da düşürse hiçbir işe yaramaz. Bizim duvarımızda beklemeye, kurban vermeye yer yok. Bu yüzden sadece savaş başlar başlamaz düşmanın gırtlağına yapışan veya en ufak bir hasarda hemen devreye giren o spesifik yoldaşları kullanacağız. Peki nedir bu yoldaşlar? Gelin dizilime geçelim. Madem %10'luk yoldaşlar intihardır dedik. Peki bizim o 40 milyonluk devasa duvarımızı kim koruyacak? Ekranda az önce verdiğim tabloyu hatırlayın.
36 milyon veya 42 milyon askerin %4'ü ya da %5'i demek. Yaklaşık 1,4 ile 2 milyon arası bir kayıp demektir. İşte biz kaleyi yakmadan sadece bu kadarcık bir kayıpla ya da sıfır kayıpla doğrudan tetiklenen o efsane canavarları sahaya süreceğiz. Gelin benim de güvendiğim o kusursuz beşli savunma dizilimini duvara çakalım. İlk iki sıramız tartışmaya kapalı dostlar. Savaş başlar başlamaz daha kılıçlar çekilmeden devreye giren iki canavarı baş köşeye koyuyoruz. Birincisi kötü böcek. Savaşın tam ilk saniyesinde bizim ordu max CP'mizi %15 artırır. Bu kesinlikle olacak. İkincisi ise Aquarius. Bizim canımızı artırırken düşmanı da rahat bırakmıyoruz. Aquarius ile düşmanın ordu max CP'sini anında %15 siliyoruz. Biri bizi tanklaştırırken diğeri düşmanın ciğerini söküyor. Şimdi geldik işin yıkıcı gücüne. Üçüncü ve dördüncü sıraya o bahsettiğim %4 kayıpla uyanan oyun sonu endgame yoldaşlarımızı alıyoruz. Eğer ordunuzda yıkıcı gücü süvariden alıyorsanız, yani süvari eseldey değeriniz yüksekse gözünüzü Gargantua'ya dikin. Yok benim piyadem sağlam düşmanı yaya karşılarım diyorsanız Bon Appétit'i seçin. Hatta statlarınıza güveniyorsanız bu ikisini aynı anda kullanın. İnanın tadından yenmez. Dördüncü ve beşinci slotlarımızı ise istatistiklerimizi şahlandıracak desteklere ayırıyoruz. Süvari kanadını güçlendirmek için tek boynuzlu canavarı, piyade hattınızı çelik gibi yapmak için de köstebek şamanı duvara ekliyoruz. Hocam iyi hoş anlattın da Bon Appétit, Gargantua bunlar oyun sonu endgame yoldaşları. Bende bunlar yok ne yapacağım diyenleri duyar gibiyim. Çaresiz değilsiniz dostlar. Eğer bu yoldaşlar elinizde yoksa onların yerine düşmanın formasyonuna göre anında reaksiyon verecek o can düşmanı yoldaşları sahaya sürüyoruz. Direkt toprakçılığı duvara asabilirsiniz. Kendi içtimalarımda özellikle karışık savunma için toprakçılığı ben de kullanıyorum. Veya düşmanın neyle geldiğini okuyup o kıtanın max CP'sini %40 oranında felç eden o meşhur üçlüden birini seçebilirsiniz. Gelen saldırıya göre Sivri Terra, Magma Lord'u veya Goblin Savaşçı. Unutmayın, düşmanın canını ne kadar erken silerseniz sizin askerleriniz o kadar az ölür. Bugün o milyonlarca askerinizi nasıl ziyan etmeyeceğinizi, doğru kahraman ve yoldaş matematiğiyle düşmana nasıl saç baş yoldurtacağınızı tüm çıplaklığıyla anlattık. Artık o duvarı çelikten örme sırası sizde. Kapanmadan ufak bir de haber vereyim. Şu an kendi savunma dizilimime oldukça yakın sağlam bir T3 kurulumu hazırlıyorum. Yakında onun da detaylarıyla karşınızda olacağım. Beklemede kalın. Videoyu faydalı bulduysanız o beğeni butonuna tek atmayı ve çana tıklayıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki taktik masasında görüşmek üzere. Kaleniz alevsiz, kılıcınız keskin olsun. Hoşça kalın.